İkizler dönemini en yoğun yaşayacağımız haftalardan birine giriyoruz. Haziran'ın ilk 15 günü çok yoğun bir şekilde aslında ikizler yeni ay etkisinde olacağız. Hem genel hem burçlarınıza olan etkilerini ben size buradan aktaracağım. Ama bu yeni ayın ve dolunayların genelde belirttiğim etkileri hepimiz için geçerli oluyor. Bir de üzerine yükselen burcunuzu dinlerseniz geçen zamanın kalitesini çok daha iyi anlarsınız. Eğer beni Instagram üzerinden takip etmek, benden danışmanlık almak veya bir astroloji öğrencisiyseniz, birebir çalışmak isterseniz bana bu Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. Eğer videoları izliyor ve beğeniyorsanız da lütfen abone olmayı unutmayın. Çünkü bu benim için oldukça önemli. Sizlere tekrar video çekmek, yayınlamak için bana ayrıca bir motivasyon oluyor. Desteğinizi videoları paylaşıp beğenerek de gösterebilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve hazırsak ikizler yeni ayını anlatmaya başlıyorum. ...6 Haziran Perşembe günü saat 15.37'de İkizler Burcu'nun 16 derecesinde bir yeni ay gerçekleşecek. Şimdi Güneş ve Ay'ın yan yana geldiği bu dönemde haritamızda bu yeni ay nereye denk düşüyorsa orada bir yenilenme, bir yeni haber almayı gösterir. Şimdi İkizler Burcu'nda bir yeni ay varsa tabii ki her zamankinden çok daha yoğun bir iletişim içerisine gireriz bu 2 hafta içerisinde. Özellikle en yakın çevremizle. Yeni ayı yöneten Merkür de Jüpiter'le birlikte İkizler Burcu'nda olunca tabii ki yolculukları da artıracağını gösteriyor. Hepimiz yollarda bir yerlere seyahat halinde olabiliriz. Normalde belki daha kısa mesafeleri gösterir diyebilirdim ikizler için ama işin içinde Jüpiter'de olduğu için tabii ki yurt dışına yolculukları vesaire de çoğaltacaktır. İkizler burada sadece iletişim ve yolculuklardan ibaret değil. Bu sıralar yepyeni bir eğitime, ufkumuzu, bilgimizi genişletmek istediğimiz bir kursa da başlayabiliriz. Başkalarıyla fikir alışverişinde çokça bulunacağımız da bir zaman. Bir şeyler araştırabiliriz. Bir anda bir merakımız bir şeylere çoğalabilir. Çok fazla ikizlerde gösterge var, yani ikizler burcunda bir toplaşma var. Dolayısıyla biraz daha böyle abartılı bir iletişim, abartılı konuşmalar, yazışmalar, görüşmeler, bir merak, seyahatler, böyle kıpır kıpır daha dışa dönük bir dönemden geçeceğiz. Her şeye dediğim gibi merak salabiliriz. Onu da öğreneyim, bunu da okuyayım, buraya da gideyim, bunu da keşfedeyim. Biraz böyle fikirler çabukça değişebilir. Bir istediğimizi 2 dakika sonra istemeyebiliriz. Çok çabuk sıkılabiliriz. Çok çabuk yön de değiştirebiliriz. Böyle biraz daha hızlı ve mantık odaklı olabiliriz. Su elementi yok denilecek kadar az. Bu yüzden de duygulardan ziyade mantığımız biraz daha ön plana çıkacak bu 2 hafta içerisinde. Tabii ki çok hareketliyiz, hani biraz daha neşeliyiz, çok sosyaliz. Kalabalıklara karışmak isteyebiliriz bu yeni ayla birlikte. Entelektüel açıdan da bizi bayağı bir besleyen bir yeni ay. Merak artacağı için bu süreçte aslında neye başlasanız çok iyi öğrenebilirsiniz demektir. Eğer bu döneme hani böyle sınava falan girecekseniz haritanızda yoğunluklu olarak da hava ve ateş elementi falan varsa iyi etkiler alabilirsiniz. Bu sürecin bir dezavantajı sadece biraz fazla hızlı ve yanlış haberler yayılacağı için gerçeklerden sapan haberler olabilir, dedikodu yayılabilir. Bu dönemde size tavsiyem duyduklarınızın yüzde kaçı doğru lütfen teyit edin. Bir üzerinden şöyle bir geçin. Biraz araştırın. Çünkü kulaktan kulağa oyunu gibi böyle baştakinin A olarak söylediğini sondaki Z olarak duyabilir. Yazışmalar, görüşmeler, konuşmalar, yolculukların çok yoğun olduğu, biraz yüzeysel geçebilecek de bir dönem. Hepimiz biraz böyle geçirebiliriz. Çok derinlerde yüzmeyeceğiz. Çabuk yön değiştirme durumumuz olabilir ama adapte de olabiliriz. Uyum da sağlayabiliriz demektir. Şimdi bu yeni ayda Venüsyen etkiler var tabii ki. Venüs'ün kavuşumu olacak. Fakat Satürn'den de sert bir etki alıyor olacak. Venüs etkisi burada flörtlerin, ilişkilerin, yeni ilişkilerin çok net yaşanabileceğini, yeni tanışıklıkların olabileceğini, başkaları tanıma hevesinde olacağımızı, istekli olacağımızı gösteriyor. Fakat bir ilişki başlarken o sorumluluk alma kısmı bazı kişileri zorlayabilir. Yani kalıcı bir ilişki yaşamak istiyorsanız birazcık uğraşmanız gerekecek. Öyle kolaylıkla belki tanışabilirsiniz ama ilişkiye dönmesi veya devamlılık olabilmesi açısından biraz daha fazla çabalamak gerekiyor bu süreçte. Fakat şöyle ilginç bir tarafı var. Uğraşırsanız gerçekten de uzun süreli bir ilişki yaşayabilirsiniz. Sadece bu kısmı kolay olmayabilir demek istedim. Bir taraf bir tarafı reddedebilir korkusu olabilir. Yeni ay öncesinde aslında ayın karanlık olduğu ve kapandığı zamanda mevcut ilişkilerde şöyle bir 5-6 Haziran gibi, hatta yeni ay sonrasındaki 7-8 Haziran gibi günleri sayarsak da
bazı ayrılıkların belki yaşanabileceğini de gösterebilir. Sebebi de genel olarak aslında değersiz hissetmekten kaynaklı. Bir sebepten uzaklaşabilir ya da soğuyabilirsiniz de. Eğer anlaşmak istiyorsanız lütfen biraz böyle dil dökün, uğraşın. İletişim konuları engelleniyor olacak çünkü Satürn'den kaynaklı. Ama siz konuşmak ve anlatmak istediklerinizde biraz daha fazla uğraşırsanız başarılı olabilirsiniz. Burası ilişkiler kısmıydı. Bunun bir de maddi ve ortaklı işler, işbirlikleri kısmı var. Maddi açıdan gerçekten zorlayan etkileri bu yeni ayla fark etmediğimiz bir detayla fark edebiliriz. Bunun dışında bazı ortaklıklar yine zorlanabilir. Zaten yeni ayda finansal konular ortaklık kazançlarımızla bağlantılı bir yerde duracak. Burası aynı zamanda tabii ki ameliyatlar, operasyonlar gibi şeyleri de gösteriyor. Yeni ayın geçerli olduğu bu 2 hafta içerisinde yollarda maalesef zincirleme kazalar görülebilir. Lütfen trafikte acelecilik yapmayalım. Çünkü Mars da artık son derecelerde olacak. Şiron'la kavuşumundan biraz daha uzaklaşmış olacak. Yaralanmalara ve kazalara maalesef çok açık bir süreçteyiz. Bu yeni ayda Rigel yıldızı eşlik ediyor olacak. Rigel yıldızına önce ben kişisel olarak sonra dünya olarak neler getirebilir bakacağız. Sabit Yıldızlar kitabında Rigel'le alakalı şunlar yazıyor. Şimdi Güneş, Ay ve Venüs'le kavuşacak bu Rigel yıldızı. Yani mali konularda öncelikle büyük aslında şanslar getirebilir. Çok çalışarak yükselmeyi verebilir. Hatta servet elde edebilmeyi de gösteriyormuş. Büyük kazançlar gizemli konularda işte astroloji, bilim, edebiyat böyle alışılmamış mesleklerde yine başarı sağlanabilir denmiş bu yıldız için. Fakat zayıflık gösterilirse çok düşman kazanmayı da anlatıyor. Bunun bir örneğini aslında biz geçtiğimiz günlerde yaşadık, hepimiz gördük. Kısaca şansı, başarıyı getirir denmiş bu yıldız için. Farklı yollarla ün salmayı da tabii ki verebilir. Bu dönem sürekli bir şeyler böyle öğrenme, keşfetme halinde olacağımız için hani sürekli bir bilgide genişleme isteğinde olacağız diyebilirim. Dünya astrolojisi o kadar da güzel değil. Hani bu arada bu hani genel yıldızların şöyle bir düşünün. Sizce neden dünya astrolojisinde etkileri bu kadar olumsuz? Belki de düşünmüşsünüzdür daha önce. Eğer düşündüyseniz ya da bir fikriniz varsa, eğer parçaları birleştirebilen biriyseniz aşağı açıklamalar kısmına yazabilirsiniz. Okuyacağım bunları. Terör, savaş, katliam, yangın, zulüm, sis, hava veya deniz yollarıyla alakalı bir kaza, sağlık konuları açısından sıkıntılı bir yıldız olarak geçiyor. Dediğim gibi dünya açısından maalesef iyi etkilere sahip değil. Şimdi Türkiye açısından bakarsak da arka planda bir evimizde gerçekleşecek bir yeni aydan bahsediyoruz. Tabii ki sağlık, işte hastaneler, hapishanelerle alakalı haberler, işte halkı ilgilendiren, yeni duyulan, hızla yayılan bir haber. Gazeteciler, işte yayıncılık, medya bağlantılı kişilerin de şaşıracağımız bazı haberlerini duyabiliriz. Hükümetin aniden vereceği bir kararı da gösterebilir. Bu arada bu sokak hayvanlarıyla alakalı aslında yine bir kararın aniden farklı bir yere evrilmesine, şaşırtıcı, beklenmedik bir şekilde gelişmesine sebep olabilir. Umarım tabii ki bu dönemde hiçbir hayvan zarar görmez. Çok fazla hava elementi var, yani fazlaca düşünme, fazlaca fikir üretme döneminde olacağız. Su elementi yok dediğim gibi, daha doğrusu çok az, ama toprak elementi hiç yok. Yani fikirde bir şeyler kalabilir, işte havada kalabilir. Uygulamakta çok zorluk da çekebiliriz. Düşüncelerimizi sağlam bir zemine oturtma konusunda Satürn biraz destek olacak ama bu bizi biraz uğraştıracak gibi duruyor. Bu yüzden uygulanabilir bir zamanda yapmak, fikirlerimizi uygulanabilir bir zamanda harekete geçirmek daha iyi olabilir. Bu dönemde belki not defterinize ya da telefonunuza not almak daha iyi olabilir. Şimdi genel etkiler anlaşıldıysa yükselen burcunuza olan etkilerine şöyle bir bakalım. Bu yeni ay sizlere neler getirecek? Eğer yükselen burcunuzu bilmiyorsanız, Güneş burcunuzu tabii ki dinleyebilirsiniz ama ikisini de biliyorsanız önce yükselen burcunuzu dinleyip daha sonra Güneş burcunuzu dinleyip bunları harmanlayın derim. Ve şimdi koçlarla başlayalım. Koç ve yükselen koçlar 6 Haziran'daki ikizler yeni ayını Haziran'ın ilk 2 haftası etkisini alacağız. Sizin haritanızda 3. evinizde olacak. Olumlu etkilenen burçlardan birisiniz. Bir kere en yakınlarınızda çok böyle keyifli seyahatler, keyifli yolculuklar yapabilirsiniz. Kısa mesafeli yolculuklar yapıyor gibi dursa da bu göstergeler uzak bir yere, yani yurt dışına çıkma ihtimalinizi de veriyor. Şimdi burada zihinsel olarak en aktif olduğunuz süreçten geçiyorsunuz. Tabii ki yeni görüşmeler yapmak, yeni imzalar içerisinde çok uygun. Ancak sizi bazı korku ve kaygılarınız bu ara
yapmak istediklerinizde engel de teşkil ettirebilir. Düşüncelerinizde böyle yani olumsuz düşünmemeye çalışın bu süreçte. Para yoğun harcayacağınız bir döneme de giriyorsunuz. Eğer yazı yazmak, böyle kitap yazmak, belki sosyal medyada bir iş yapıyorsunuz veya satışla alakalı bir işiniz varsa çokça destekleniyorsunuz. Çok hareketlisiniz bu süreçte. Yoğun bir iletişim trafiği içerisinde olacaklardan biri de ikizlerden sonra siz olarak duruyorsunuz. Yeni ortaklık veya yakın ilişkilerde, yakın çevrenizden de gelebilir. Yepyeni bir eğitime de başlayabilirsiniz ya da bir eğitim planlaması yapabilirsiniz. Bir kayıt yaptırabilirsiniz. Araştırma içerisinde de olabilirsiniz. Zihninizi geliştirmek, yeni yerler öğrenmek, keşfetmek istediğiniz her zamankinden daha fazla buna istekli olacağınız bir dönemden geçiyor olacaksınız. Bunlar tabii ki çok genel etkilerdir. Sizin haritanızda böyle farklı bir yere de temas ediyor olabilir bu yeni ay ve farklı farklı etkiler de veriyor olabilir. Başka bir videoda görüşmek üzere. Abone olmayı lütfen unutmayın. Boğa ve yükselen boğalar 6 Haziran'daki ikizler yeni ayı Haziran'ın ilk 2 haftası oldukça etkili olacak. Sizin haritanızda ikinci evinizde olacak bir yeni aydan bahsediyoruz. Tabii ki para çok yoğun bir şekilde gündeminizde. Yeni iş alanları, yeni işe girenler, işte yeni işe başvuranlar, ilk maaşını alanlar, belki ortaklı bir işe imza atanların dönemi olacaktır. Seyahatler için bu süreçte para harcayabilirsiniz veya yakınlarınız için aynı şekilde bazı harcamalar da yapabilirsiniz. Hatta bu dönem harcamalar biraz abartılı da olabilir. Ama eğer ticaretle uğraşıyorsanız özellikle çok verimli bir süreçten geçtiğinizi söylemek istiyorum. Hani sadece böyle sosyal çevreden, kariyerden kazançlarınızla alakalı bazı kaygı ve korkular sizi belki yeni anlaşmalar yapmanız için bir endişe yaratabilir. Ancak yeni yolculuklar, yeni iş anlaşmaları, yeni görüşmeler hepsi için gayet güzel bir zamanda olacaksınız. Haziran ikinci haftasından sonra ekstra hareketli bir sürece giriyorsunuz. Hatta eğer böyle hani spor falan yapıyorsanız fitleşeceğiniz de bir dönem olabilir. Kendi değerinizi lütfen para üzerinden ölçmeyin bu sıralar. Çünkü buna biraz meyilli olacaksınız. Bir konuda da böyle değersiz veya çok yetersiz de hissedebilirsiniz. Özellikle maddi konularda. Bu sebeple iletişim kurun, anlatın, aklınızdakini aktarın ki çözülsün. Çok çabalayarak böyle paranın geleceği aslında birkaç haftadan geçiyor olacaksınız. Belki çok hızlı ve kolaylıkla olmaz ancak sonrasında kalıcı belki ortaklıklar, kalıcı kazançlar getirme ihtimali de var. Bunlar çok genel etkilerdir. Haritanıza göre farklı etkiler de mutlaka alacaksınızdır yeni ayın temas ettiği başka yerlere göre. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşürüz. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. İkizler ve yükselen ikizler 6 Haziran'daki ikizler yeni ayı Haziran'ın ilk 2 haftası çok etkili olacak. Sizin haritanızda birinci evinizde meydana gelecek. Sahne sizin Jüpiter'de, Merkür'de, Ay'da, Güneş'te zaten. Venüs'te ikizler burcunda olacak. Daha ne olsun? Yepyeni bir şeylere başlamak için bir fırsat veriyor aslında gökyüzü sizlere. Tam sizin döneminiz gökyüzü size uyumlanmış vaziyette ilerliyor. Dolayısıyla yeni yerler keşfetmek, yeni arkadaşlıklar edinmek, ilişkiler kurmak, yeni projeler başlatmak, yeni bir iş kurmak, yeni bir ilişkiye başlamak, yeni bir yere seyahat etmek, yurt içi veya yurt dışı fark etmez destekleniyor olacaksınız. Şimdi birçok etkiyi aynı anda alıyorsunuz zaten. Telefonlarınız bu süreçte hiç susmayabilir. Bu ara çok çok yoğun bir haberleşme içerisine girebilirsiniz. Sadece kariyerinizle alakalı bir adım atmak istiyorsanız kariyere dair korkularınızı ya da hedeflerinizle alakalı bazı kaygılarınızın sizi engellediğini görebilirsiniz. Böyle hareketli ve merkezde olacağınız bir dönemi lütfen kaçırmayın. Bu uzun zamandır istediğiniz bir eğitime katılmak bile olabilir. Aşk, ilişkiler ya da sosyalleşmek için de hayatınızda eğer biri yoksa çok daha istekli olacağınız bir süreçten geçiyor olacaksınız. Fakat neye adım atıyorsanız birazcık böyle gecikmeli, uğraştırıcı da olabilir. Siz çabuk sıkılırsınız, sıkılmayın. Daha sonrasında meyvelerini toplarsınız. Harika bir yeni ay süreci geçirmenizi diliyorum. Bunlar genel etkilerdir bu arada. Haritanızdaki yeni ayın etkilerine göre farklı farklı etkiler de alıyor olacaksınız. Başka videolarda görüşürüz. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Yengeç ve yükselen yengeçler 6 Haziran'daki ikizler yeni ayı Haziran'ın ilk 2 haftası oldukça etkili olacak. Şimdi sizin haritanızda 12. ev dediğimiz bir evde gerçekleşecek bu yeni ay. Aslında çok böyle sosyal ve dışa dönük bir zamandan geçiyor olsak da siz biraz daha böyle kalabalıklar içinde biraz böyle kendinizle kalmak, dinlenmek, biraz içe çekilmek de isteyebilirsiniz. Hani ben biraz şunu okuyayım, işte biraz şunu izleyeyim, ikili ilişkilerde biraz şöyle
biraz sohbetlere dalayım isteyebilirsiniz. Eğer böyle ticaretle ilgileniyorsanız, özellikle yurt dışı bağlantılı bir işiniz varsa, orada da bazı konularda belki gecikmeler olabilir, bir şeyler engellenebilir. Bunlar yaşanabilir. Fakat uğraşırsanız kalıcı etkiler de alacağınızı söyleyebilirim. Belki daha önce gittiğiniz uzak mesafeli bir yere de yolculuk yapabilirsiniz bu süreçte. Düşünceleriniz biraz daha böyle hayata bakışınızda kendi felsefenizi oluşturmanız için sizin deneyimlemeniz gereken şeyler olduğunu göreceksinizdir. İnançlarınızı konuştuğunuz, işte sorguladığınız bir zamandan geçiyorsunuz. Zaten bu bir yıllık süreçte de bunu göreceksiniz bol bol. Yaşadıklarınızı biraz daha fazla gözden geçirebilir. İç dünyanıza fazlaca odaklanabilirsiniz. Çok fazla iç dünyanızda bir şeyleri düşünüp tasarladığınız bir yeni ay. Sizin döneminiz de yakındır, geliyor zaten. Bu sebeple arka planda lütfen bu dönem hazırlıklarınızı tamamlayın. Gizli aşklara çekilme riski taşıyor. Yeni ilişkilerinizi veya hemen açık etmek de istemeyebilirsiniz. Bunlar tabii ki çok genel etkilerdir. Yeni ayın sizin haritanızdaki farklı yerlere teması sonucunda farklı farklı etkiler de alabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Aslan ve yükselen aslanlar 6 Haziran'daki ikizler yeni ayı Haziran'ın ilk 2 haftasını etkisi altına alıyor olacak. Sizin haritanızda 11. evinizde meydana gelecek bu yeni ay. Şimdi bu süreçte çok fazla gezegen zaten ikizler burcunda, Jüpiter de ikizler burcunda ve bunun videosunda da size bahsetmiştim. Çok sosyal olduğunuz bir dönemden geçiyorsunuz. Dolayısıyla yepyeni çevrelere bu süreçte girebilirsiniz. Yeni insanlarla tanışabilir, yeni gruplara dahil olabilir. Yeni tanıştığınız biriyle eğer hayatınızda biri yoksa flört edebilirsiniz. Ancak ilişkiye dönmesi sizi biraz uğraştırabilir. Kendinizi sosyal platformlarda, işte kalabalık gruplarda daha çok gösterebilirsiniz bu yeni ayla birlikte. Bu ara tabii ki arkadaşlarınızla seyahat etme, kariyerinizden kazançlarınıza daha fazla odaklanma, maddi konularda bazı gecikme ve engeller durumu da söz konusu olabilir. Yeni ve güçlü bağlar da oluşturabilirsiniz. Zaten yeni ayın hemen sonrasında ortaklı işlere, kariyeriniz için daha fazla mücadeleye geçeceğiniz bir döneme başlıyorsunuz. Aslında tüm enerjinizi neredeyse kariyerinize verebileceksiniz yeni ay sonrasında. Bu birkaç haftanın böyle sosyalleşmenin, yeniliklerin, yeni insanların, çevrelerin biraz daha tadını çıkartın. Eğer çevrenizden size bir fırsat gelirse lütfen kaçırmayın. Herhangi bir finansal kaygınız, korkunuz da oluşmasın. Kariyerden kazançlarınıza, geleceğe odaklandığınız bu süreçte o fırsat size çok güzel kapılar açabilir. Tabii ki bunlar çok genel etkilerdir. Sizin haritanızda bu yeni ayın farklı yerlere temas etmesi sonucu başka etkiler de alırsınız. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Başak ve yükselen Başaklar 6 Haziran'daki ikizler yeni ayı Haziran'ın ilk 2 haftası etkisi altına alıyor olacak. Sizin haritanızda 10. evinizde meydana gelecek bu ikizler yeni ayı. İkizler kadar sizler de aslında bu yeni ayda biraz daha fazla ön plana çıkan burçlardan birisiniz. Toplum önünde yaptığınız işlerle, seyahatlerle, konuşmalarınızla, imajınızla, hedeflerinizle, işlerinizle daha fazla dikkat çekiyor olacaksınız. Yeni bir kariyer dönemini başlatıyor olabilirsiniz. Bununla alakalı görüşmeler yapabilirsiniz. Bu dönem önünüze birçok fırsat da çıkabilir. Kariyer için bir seyahat yapabilirsiniz, bir eğitim alabilirsiniz, başvuruda bulunabilirsiniz. Yeni bir duyuru, yeni bir ilan açabilirsiniz. Eğer kariyerinizle alakalı bir şeyler başlatmak isterseniz de bu yeni ayı lütfen kullanın derim. Sadece böyle partnerinizden veya işte eşinizden, ikili yakın ilişkide olduğunuz bazı kişilerden yana bir engel, bir kaygı oluşabilir bu süreçte. Adım atmaktan çekinmeyin. Bu dönem çok uğraşsanız da başarılı olabileceğiniz bir dönem. Değişikliklerle birlikte parlayabilirsiniz. Zaten bir sene Jüpiter'de bu kariyer alanınızda olacağı için işte terfi, büyüme, gelişme imkanı sizlere sağlıyor olacak. Bu yeni ayda buna çok güzel adımlar atabileceğinizi gösteriyor. Ortak işler ve işbirlikleri için çok güzel bir zaman. Sadece kendinizi ikili ilişkilerde böyle değer konularında biraz daha fazla sorguladığınız bir süreçten geçebilirsiniz. Bunu belki kalabalıklar önünde hani bir sebepten dolayı yansıtmak durumunda da kalabilirsiniz. Kolaylıkla hallolmayan işler olsa da uğraştığınız noktada birçok ödülünü alacağınız bir yeni ay olacaktır. Aslında bir taraftan da çok şanslı etkileri var. Bunlar tabii ki genel etkilerdir. Haritanızdaki yerleşimlere göre ve temaslarına göre farklı farklı etkiler de alabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Terazi ve yükselen teraziler 6 Haziran'daki ikizler yeni ayı Haziran'ın ilk 2 haftası çok etkili olacak. Sizin haritanızda
Dokuzuncu evinizde meydana gelecek. Zaten 2024 yılının en çok gezen burçlarından biri de teraziler olacak. Muhtemelen bu yeni ayla beraber birçoğunuz böyle kısa mesafeli veya uzakta bir yere de yolculuk da yapabilir. Yollarda olacaksınız gibi duruyor bu yeni ayla birlikte. Yurt dışına da çıkabilir. Yeni şeyler öğrenme, yeni kültürleri keşfetmek, daha fazla bilgi almak, daha fazla bir merak, yeni eğitimler içerisine girmek de isteyebilirsiniz. Bazılarınız bu 2 hafta içerisinde bir sınava da girebilir. Ancak bu vesveseler yüzünden çok stres olabilirsiniz. Böyle bir açı var. Sağlık ve fiziksel veya ruhsal sağlığınız sizi sınavda zorlayabilir. Bu sebeple olabildiğince rahat bir dönem geçirmeniz gerekiyor. Kendinizi rahatlatmanız gerekiyor. Yeni eğitim sadece tabii ki uzun uzun bir yere gidip işte eğitim almak demek değil. Belki sizin için bir seminer, işte bir workshop'a girmek gibi bir durum da söz konusu olabilir. Hayatınızda biri olmayabilir. Eğer yoksa da uzak yerden bir kişiyle bir ilişkiye başlama potansiyeliniz var. Ya da böyle çıktığınız bir seyahatte, bir işte aldığınız bir eğitimde, bir yolculukta biriyle de tanışabilirsiniz, karşılaşabilirsiniz de. Sosyal medya üzerinden de yine aynı şekilde bol bol yazışmalar, görüşmeler, konuşmaları da artırabilir bu yeni ay. Yeni projeleriniz öne çıkabilir. Çok fazla sosyal medya ve dış ticaret, yayıncılıkla alakalı işlerle meşgul de olabilirsiniz. İlan, tanıtım, duyuru için çok güzel bir dönemden geçiyor olacaksınız. Kendinizi biraz daha fazla geliştirmek, işte bir şeyler araştırmak, okuma döneminde de olabilirsiniz. Sizin için çoğunlukla çok güzel etkileri olan bir yeni aydan bahsediyorum. Güzel yenilikler getirsin. Bunlar tabii ki çok genel etkilerdir. Sizin haritanızdaki etkileri farklı farklı da olabilir. Farklı yerlere gezegenlerin teması sonucunda dediğim gibi başka etkiler de alabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Akrep ve yükselen akrepler 6 Haziran'daki ikizler yeni ayı Haziran'ın ilk 2 haftası çok etkili olacak. Sizin haritanızda 8. ev dediğimiz bir alanda meydana geliyor. Öncelikle burası çok yoğun olarak finansal konuları anlatan bir ev olduğu için daha çok bu parasal konularla ilgili bir gündeminiz olabilir. Bu ara ailenin ortaklı gelirleri, giderleri, bunlarla ilgilenebilirsiniz. Ortak bir işe imza atabilirsiniz. Fakat kendi yeteneklerinize güvenmeme gibi endişeleriniz de olabilir. Yolculuklar, seyahatler için bazı böyle hani gelir gider bütçe hesapları da yapabilirsiniz. Eğer evliyseniz eşinizin iş hayatında para durumlarıyla alakalı bazı yenilikler, değişimler döneminden de geçebilirsiniz. Bazılarınız operasyon, ameliyat da geçirebilir fakat bunlardan bazıları da estetikle ilgili de olabilir. Eğer acil bir ameliyatınız yoksa özellikle yeni ayın çevresindeki birkaç gün tercih edilmesin. Hatta böyle diş sağlığınızla alakalı bir takım kontrollere de gitmek isteyebilirsiniz. Ama dediğim gibi oradaki böyle Satürn'ün sert etkileşimi bazı şeyleri zorlayabilir. En azından hani yeni ay etkilerinin de biraz böyle ilerlemesini bekleyelim. Alım satım işleriniz tabii ki olabilir. Bu dönemde çok müsait bir zaman. Psikolojik olarak çok fazla böyle bilinmeyen konulara daha fazla merak salabilirsiniz. Kendi korkularınıza eğilebilirsiniz. Bunları biraz daha fazla düşünebilirsiniz. Miras ya da nafaka gibi konular eğer gündemdeyse bunlarla alakalı yeni gelişmeler belki çocuklarla alakalı bir konuda olabilir. Bunlar tabii ki çok genel etkilerdir. Haritanızda farklı farklı yerlere bu yeni ayın teması olabilir ve başka etkiler de alabilirsiniz. Bunu da lütfen unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Yay ve yükselen yaylar 6 Haziran'daki ikizler yeni ayının Haziran'ın ilk 2 haftasında çok etkili olacağını söylemek istiyorum. Sizin haritanızda 7. evde olacak bir yeni ay. Bazı yayların yer değişimi, taşınma işleri eğer varsa biraz böyle aileden, evden kaynaklı sorunlar, gecikmeler, aksaklıklar olabilir. Pes etmeyin, uğraştığınızda zaten istediğinizi elde edebileceğiniz bir süreçten geçiyor olacaksınız. Sizin ikili ilişkiler alanınızda bir yeni ay olduğu için oldukça hareketli olacak. Eğer hayatınızda biri yoksa tabii ki yeni biriyle tanışabilirsiniz, yeni biriyle görüşebilir, konuşabilirsiniz, yeni bir ilişkiye de başlayabilirsiniz ancak burada yaşadığınız yer veya bir aileden bir durumdan kaynaklı olarak bir engel de çıkabilir. Ortaklı projelere başlanabilir. Belki ortaklı bir iş kurmak da isteyebilirsiniz. Özellikle de bu döneme denk gelebilir. Evliyseniz eşinizin de hayatında bazı yenilikler, yeni girişimler de söz konusu olabilir. Bazı yeni başlangıçlar da yapabilir. Bazılarınız belki uzun süredir gerçekten ayrılmak ve boşanmak istiyor da olabilir. Bu süreçte böyle güzel güzel konuşup bir dava açmak için dava evinizde olacak. Çünkü dava evinizde olacak. Bazılarınız da evlilik hazırlığı yapıyor olabilir ama dediğim gibi ev ve aile kaynaklı bazı tıkanmalar çıkabilir. Belki partnerinizle de bir
ev bakıyor olabilirsiniz. Ama böyle dediğim gibi uğraştırıcı bir yeni ay, partnerinizle birlikte bir yolculuğa da çıkabilirsiniz bu süreçte. Bunların hepsinin potansiyelini taşıdığınız bir yeni ay olacak. Bir ilişkiniz varsa biraz böyle kendi değerinizi sorgulayabilirsiniz. Eğer ortaklı işlere başlayacaksanız zaten yeni ay sonrasında Mars sizin iş evinize geçiş yapacak. Tamamen odağınız işleriniz olacaktır diyebilirim. Bunlar tabii ki çok genel etkiler. Sizin haritanızda yeni ayın temas ettiği yerlere göre farklı etkiler de alabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Oğlak ve yükselen oğlaklar 6 Haziran'daki ikizler yeni ayı Haziran'ın ilk 2 haftası oldukça etkili olacak. Şimdi sizin haritanızda 6. evinizde meydana gelecek bir yeni aydan bahsediyoruz. Sizlerin işleriyle, günlük düzeniniz, sağlığınızla alakalı bazı ayarlamalar yaptığınız bir dönemden geçeceksiniz. Eğer çalışmıyorsanız yeni işler, yeni teklifler size gelebilir ancak sizin de zihinde yarattığınız bazı korkulardan dolayı veya belki yolculuklardan dolayı işle alakalı bazı engellemeler yaşanabilir. Yeni iş başvuruları, görüşmeler veya işle alakalı yine bir ilan çıkmak, duyuru yapmak için işinizle alakalı bir eğitim alıp vermek için güzel zamanlar olarak görünüyor bu yeni ay. Sağlık açısından da bazı kontrolleriniz olabilir. Ortaklı bir iş veya proje yapmak için de yeni girişimlerde bulunabilirsiniz. Çok güzel bir zamandasınız bu anlamda. Bazılarınız hayvan sahiplenmek isteyebilir. Lütfen satın almayın. Sokakta bir sürü kedi, köpek var. Eğer tabii kedi ya da köpek sahipleniyorsanız bundan bahsedebiliriz. Maddi konularda da iş kaynaklı güçlenmeleriniz olabilir. Yeni bir beslenme düzeni veya rutinlerinizi değiştirmek isteyebilirsiniz. Çünkü günlük rutinlerinizden biraz böyle sıkıldığınız bir süreçten geçiyor olacaksınız. Bu ara zihninizi çok fazla bir konuyla meşgul edebilirsiniz. Kafanıza taktığınız bir konu olabilir, kaygı yaratan bir şeyler olabilir. Eğer üzerine giderseniz işinizle alakalıysa özellikle daha başarılı da olabilirsiniz. Bunlar çok genel etkilerdir. Haritanızdaki yeni ayın temasına göre farklı farklı etkiler de alıyor olacaksınız tabii ki. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Kova ve yükselen kovalar 6 Haziran'daki ikizler yeni ayı Haziran'ın ilk 2 haftası oldukça etkili olacak. Sizin haritanızda 5. evinizde meydana gelecek bir yeni aydan bahsediyoruz. Bir diğer sosyal olarak bu dönemi geçirecek burçlardan biri de sizsiniz. Eğer bekarsanız sosyalleştiğiniz çevrelerde tanıştığınız biriyle flört etme, ilişkiye başlama, sosyalliğinizin çok yüksek olduğu dönemlerden geçiyorsunuz. Fakat değerinizle alakalı sorgulamalara da girebilirsiniz. Yani acaba bu kişi bana değer veriyor mu? Ne kadar değerliyim vesaire gibi sorgulamalara girebilirsiniz. Ama zaten kovaların aşk evi oldukça hani bir sene içerisinde bereketli geçecek. Yeni bir hobiye başlayabilirsiniz, spora gidebilirsiniz. Böyle bir keyif aldığınız şeyler yapmak isteyebilirsiniz. Bu süreçte bunlar daha fazla artacaktır, kendini gösterecektir. Ancak maddi konular yüzünden bir kısıtlanma da yaşayabilirsiniz. Hayattan yine de böyle keyif almak, hani çıkmak, gezmek, seyahat etmek, böyle yeni yerler görmek, yeni insanlarla tanışmak, belki el becerilerinizi geliştirmek, belki bununla alakalı bir hobinizle alakalı bir eğitim almak da isteyebilirsiniz. Böyle bir süreciniz var diyebilirim. Bu yeni ayda eğer çocuklarınız varsa onların belki yeni bir şeylere başlaması, bu bir kurs olabilir, bir kamp olabilir, bir seyahate çıkmaları olabilir. Böyle bir gündemi de olabilir. Dolayısıyla çocuklara yapılacak harcamalarda bu dönem biraz abartılı olabilir, zorlanabilirsiniz de. Çocuk sahibi olmak isteyenler için de tabii ki yeni kararlar alma döneminden geçilebilir. Bunlar tabii ki çok genel etkilerdir. Sizin haritanızda farklı farklı yerlere de temas edecek bir yeni ay olacaktır. Mutlaka başka etkiler de alacaksınızdır. Başka videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Ve balık ve yükselen balıklar 6 Haziran'daki yeni ay sizin haritanızda 4. evinizde olacak ve 2 hafta boyunca bu etkiler geçerli. Bu dönem evde çok yoğun bir hareketlilik var. Yeni bir eve taşınıyor olabilirsiniz. Evde tadilat, ev içerisinde bir düzen değişimi, ev için yeni bir şeyler satın alabilirsiniz. Hatta ev satın alma, satma gibi durumlarınız da olabilir. Bu süreçte evinizin içini güzelleştirmek de isteyebilirsiniz. Tabii ki kiraya çıkabilirsiniz veya ev sahibiyseniz de belki kiracınızla alakalı bir görüşmeniz, konuşmanız da olabilir. Daha çok böyle hani gayrimenkul, ev, aileniz, aile içindeki hareketlilikle ilgili geçecek. Sadece siz değil, aileniz de bir yer değişimi yapabilir. Ailecek bir yere de seyahate de gidebilirsiniz. Zaten yeni ayın hemen sonrasında Mars yolculuklar evinize geçeceği için daha çok yani dolayısıyla size daha fazla yolculuk da getirebilir. Bu süreçte evden online bir eğitime başlayabilirsiniz veya
Siz de bir eğitim verebilirsiniz. Aileye yeni biri de dahil olabilir. Aile içinde böyle söz isteme, nişan, böyle bir süreçten de geçiyor olabilirsiniz. Bunlar tabii ki çok genel etkilerdir. Sizin haritanızda farklı bir yere de bu yeni ay temas ediyor olabilir. Dolayısıyla bambaşka etkiler de alabilirsiniz ayrıca bunların üzerine. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın.